Yüzyıllar boyunca para, özgürlüğün sembolüydü. Cebinde taşıdığın bir kağıt parçası sana hareket etme, seçme ve iz bırakmadan var olma hakkı veriyordu. Ama dünya sessizce değişiyor. Para artık bir nesne değil, bir veriye dönüşüyor. Ve kimliğimiz bu verinin ayrılmaz bir parçası haline geliyor. Bugün yeni bir sistem inşa ediliyor. Bu sistemde para ve kimlik tek bir yapıda birleşiyor. Ve bu birleşim sadece neye sahip olduğunu değil, ne yapabileceğini de belirliyor. Bu sadece teknolojinin değil, kontrolün yeniden tanımlandığı bir çağ. Peki, paranızın ve kimliğinizin tek bir sistemde birleştiği bir dünyada gerçekten ne kadar özgürsünüz? Bu, geleceğimizin, özgürlüğümüzün ve fiziksel paranın sonunun hikayesi olabilir. Finans dünyası her zaman bir insan hikayesiydi. Kalabalık, gürültülü. Güven, el sıkışma ve kişisel ilişkilerle kurulurdu. Bir bankacı kimin güvenilir olduğunu, kimin kredisini ödeyebileceğini bilirdi. Çünkü o kişiyi tanırdı. Babasını tanırdı, dükkanını tanırdı. Kimlik, fiziksel bir gerçeklikti. İsim, soyisim ve bir imza. Bu kadar. Sonra her şey hızlanmaya başladı. Para dijitalleşmeye, insanlar birer kayıt haline gelmeye başladı. Kredi kartları, EFT, online bankacılık. Paranın hızı arttı. Ama bir sorun vardı. Sistem büyüdükçe güven sorunu da büyüdü. Banka, ekranın diğer ucundaki kişinin gerçekten o kişi olduğunu nasıl bilebilirdi? Ve böylece dijital kimlik kavramı doğdu. İlk başta basit bir şifreydi. Sonra bir SMS kodu, sonra parmak izi, yüz tanıma. İşte kırılma noktası burası. Biz bu dijital kimlikleri kolaylık için kabul ettik. Şifre girmekten kurtulduk. Telefonumuzu açmak için sadece yüzümüzü gösterdik. Ama fark etmediğimiz bir şey vardı. Kimliğimiz artık sadece bize ait değildi. O, sistemin bir parçasıydı. ...2008 yılını hatırlayın. Yaşanan finansal krizde insanlar bankalara olan güvenini kaybetti. Para sanki bir yanılsamaydı. Rakamlardan ibaretti ve bir anda yok olabiliyordu. Bu krizin içinden yepyeni bir fikir doğdu. Bitcoin, merkezsiz para. Kimseye, hiçbir bankaya, hiçbir devlete ihtiyaç duymadan insanlar ve cüzdanlar arasında transfer edilebilen para. Blok zinciri. Parayı şifrelenmiş kodlarla koruyan bir sistem. Güya her şey şeffaf ama kimse kontrol edemiyor. En azından fikir buydu. Ama Bitcoin bir yatırım aracı haline geldi. Volatilite, risk, spekülasyon. Paranın temel işlevi olan değişim aracı olma özelliğini tam olarak kazanamadı. İşte bu noktada dünyanın en güçlü finansörleri, merkez bankaları devreye girdi. Onlar bu dijital para fikrini gördüler ve onu kendi sistemlerine entegre etmeye karar verdiler. İşte yeni canavarımız. Merkez Bankası dijital para birimleri. Yani dijital yuan, dijital dolar, dijital euro. Bu sadece paranın dijitalleşmesi değil, bu paranın programlanabilir hale gelmesi. Düşünün, maaşınızı alıyorsunuz ama devlet bu paranın sadece belli bir süre içinde belli ürünleri almak için kullanılabileceğini belirleyebiliyor. Ya da daha kötüsü, sosyal puanınız düştüğü için tren bileti almanıza izin verilmiyor. Belki bir eyleme katıldığınız için, belki de devletin onaylamadığı bir kitabı aldığınız için. Bu bir bilim kurgu filmi değil. Çin'de bu sistemin ilk adımları atıldı bile. Sosyal puanınız,
kimliğiniz ve paranız tek bir sistemde birleşmiş durumda. Çin, dijital para ve sosyal kontrolün birleştiği yaklaşık 2 trilyon dolar hacme ulaşan en ileri düzey laboratuvar olarak karşımıza çıkıyor. Sistemin en sarsıcı yönü sosyal kredi sistemiyle olan entegrasyonu. Marytown gibi model şehirlerde uygulanan sosyal kredi sistemleri bireyin her davranışını veri setine dönüştürüyor. 1000 puanla başlayan bir birey, trafik kuralı ihlallerinden çöp atmaya, sosyal medyadaki paylaşımlardan gönüllü faaliyetlere kadar 389 farklı kurala göre değerlendiriliyor. Bu puanlar bireyin dijital cüzdanı ile birleştirildiğinde, sosyal puanı düşük olan bireylerin yüksek hızlı tren ya da uçak bileti alması sistem tarafından otomatik olarak engellenebiliyor ya da günlük harcama limiti getirilebiliyor. Puan düşükse sadece bir şehirde harcama yapabiliyor. Yüksek puana sahip bireyler daha düşük vergiler, fatura indirimleri ve çeşitli ayrıcalıklarla ödüllendirilebiliyor. Bu yapı, paranın sadece bir ekonomik araç değil, aynı zamanda otoritenin uygar davranış olarak tanımladığı kalıpları topluma dayattığı bir terbiye aracına dönüştüğünü kanıtlıyor. Hadi bunu basitleştirelim. Eskiden para cebinizdeki bir taştı. Kendi taşınızdı. Nereye götüreceğinizi, kime vereceğinizi siz seçerdiniz. Kimse o taşın neden oraya götürdüğünüzü bilemezdi. Ama şimdi para görünmez bir iple bağlı bir taşa dönüşüyor. O taşla bir şey aldığınızda ipin diğer ucundaki sistem kim olduğunuzu, ne aldığınızı, nerede olduğunuzu biliyor. Ve o sistem isterse o ipi çekip taşı almanızı engelleyebiliyor. Ya da size bu taşı sadece şu noktada kullanabilirsin diyebiliyor. İşte dijital para ve dijital kimliklerin birleşimi tam olarak bu. Biz kolaylık uğruna o ipi sistemin eline veriyor olabilir miyiz? Paranın bir veri haline gelmesi ve dijital kimlikte birleşmesi, insanlık tarihindeki en büyük kontrol deneyiyle karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor. Bu sistem, vaat edilen verimlilik ve güvenliğin ötesinde, bireyin her eylemini devletin ve algoritmaların onayına tabi tutan bir yapı inşa ediyor. Nakit paranın sonu, sadece fiziksel bir nesnenin yok olması değil, aynı zamanda sistemin dışında kalabilme, anonim olma ve özgürce seçim yapabilme hakkının da sonu olabilir. Peki, nereye gidiyoruz? Bu sistem, bizi tamamen kontrol edilebilir, öngörülebilir ve hatta değiştirilebilir varlıklar haline mi getirecek? Dijital kimlikler ve programlanabilir para bizi belki de mükemmel bir verimliliğe götürebilir. Suç oranları düşebilir, ekonomi daha istikrarlı olabilir. Ama bunun bir bedeli var gibi görünüyor. Özgürlük, mahremiyet, sosyal puan baskısı olmadan seçme hakkı. Belki de bu dönüşüm kaçınılmaz. Belki de dijital bir geleceğe doğru yürüyoruz. Ama bu yürüyüşte neleri feda ettiğimizi bilmemiz ve üzerinde düşünmemiz gerekiyor. Paranızın ve kimliğinizin tek bir merkezi iplikle sisteme bağlanmasına izin vermek, o ipliğin diğer ucundaki güce sınırsız bir itaat vaat etmek anlamına gelebilir. Paranın ne olduğunu, nasıl kontrol edildiğini ve en önemlisi siz kendinizin kim olduğunuzu hiç düşündünüz mü? Ve bu ikisinin, para ve kimliğin tek bir sistemde birleştiğinde neler olabileceğini? Çünkü bu sistem sadece parayı değil, bizi de değiştirecek. Ve bu değişikliğe hazır olup olmadığımız geleceğimizi belirleyecek. Gelecek sadece teknolojiyle değil, farkındalıkla da inşa edilir. Ama bu hikaye burada bitmiyor. Çünkü sistemler değişirken sadece paramız değil, kararlarımız da değişiyor. Yeni Dünya Ekonomisi serisinin bir sonraki bölümünde kararların artık insan sezgileriyle değil, algoritmaların soğuk ve hatasız verileriyle nasıl şekillendiğini inceleyeceğiz. İçgüdülerin yerini makineler aldığında insanın rolü ne olacak?
Kendinize iyi bakın ve kimliğinize ve paranıza.